yayınımıza. Bugünkü konuğum Sosyalist Cumhuriyet Partisi yöneticisi Sayın Mehmet Akkaya. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür. İzleyicileri de selamlıyorum sevgiyle. Buyurun. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'nin gündemine sosyalist bir bakış açısı lazımdı aslında. Hakikaten çünkü sosyalistler daha birikimli, arka planları çok sağlam olduğu için e, çok sağlam yorumlar getirebiliyorlar gerçekten. Çok farklı yorumlar da getirebiliyorlar. Çok şey öğreniyoruz onlardan. Bu nedenle bugün Mehmet Akkaya ile daha farklı belki tarihsel süreçleri de ele almayı düşünüyoruz. Şimdi Mehmet Bey, mecliste bir komisyon kurulmuştu. Şöyle kısaca özetlersek, normalde 51 kişilik bir komisyondu ama İyi Parti'nin katılmaması sonucunda 48 kişiye düştü. Bu komisyon son süreçte kendi içerisinden bir heyet belirledi ve PKK terör örgütünün lideri, tutuklu konumundaki Abdullah Öcalan'ı ziyarete gitmek üzere yola çıktılar. Bugün gittiler geldiler. İmralı Adası'nda 3 kişilik bir heyet oluşturuldu. Gittiler geldiler, çok gizli gider gelir gibi çok da açıklama da yapılmadı ama olumlu güzel bir görüşme yaptık dediler. Ve heyet toplantısına da 18 kez toplanmış. Ben bugün baktım da yani insanlar çok da takip edemiyor ama yani bunların dertleri başka, halkın dertleri başka. Ben öyle özetleyeyim de çünkü son yapılan ankete göre halkın %80'i bu sürece inanmıyor ve karşı olduğunu açıklamış. Bir defa onu bir belirtelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi katılmadı ama kamuoyundan büyük bir baskı oldu Mehmet Bey. Aslında hiç önemli değil. Bence hiç katılmamaları lazımdı. Yani biz geldik ama heyete de katılmıyoruz veya oylamaya girmiyoruz. Oylamaya katıl, hayır de çekil sen de mesela Demokrat Parti gibi. Bu da yapılmadı. Yani çok kendi dünyalarında yaşayan bir millet meclisimiz var. Hakikaten halktan kopuk. Halk daha net görüyor gerçekleri. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son süreci ve yapılanları Mehmet Bey? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biraz böyle hafızaları tazelemek lazım. O yüzden e, bugünü anlamak için şöyle birkaç ay belki geriye gitmekte fayda var. Şimdi en son ne olmuştu? Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte o devrilmede tabii Türkiye'nin de rolü oldu. AKP'nin daha doğrusu. Ama bir Amerikancı kuvvet Suriye'de iş Evet. başına geldi. Bu tabii İsrail'in de desteklediği, İsrail'i de çok sevindiren bir değişiklikti bu. Esad iş başında olsaydı Amerika'nın ve İsrail'in Suriye'de bugünkü gibi rahat hareket etmeleri mümkün olmayacaktı. Bu değişiklik onları çok memnun eden bir değişiklikti. İkinci önemli tarafta şuydu. Bu değişiklikle beraber Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda yerleşen bir Amerikan kuvveti, yani YPG denilen kuvvet, PKK'nın uzantısı olan kuvvet de rahatladı. Onlar da hem İsrail ve Amerika'dan aldıkları destek üzerinde rahatlamışlardı ve Türkiye'nin daha rahat dizginleneceğini düşünerek sevindiler. Ve Amerika'nın da tazyikiyle Suriye'deki yeni devlet sürecinde devletin yönetiminde yer alabilecek tartışmalara girdiler. Bu PKK'nın yani bir bölücü hareket için yeni bir safhaydı. Amerika Fırat'ın kuzeyinde silahlarıyla desteklediği bir bölücü kuvveti önce toprak işgaline yönlendirdi. Epeyce bir miktarda toprağı ele geçirdiler. Şimdi bunlar Suriye devletinin ortağı oluyorlar. Belki de Suriye devletini ele geçirecekler. Böyle bir süreç işletiliyor aşağıda. Evet. Şimdi bununla beraber eş zamanlı olarak Türkiye'de birdenbire Türkiye'nin içerisinde faaliyet gösteren partiler sanki bunlarla hiç alakası olmayacakmış. Bunların dışındaki bir gelişmeymiş. Biz de efendim Suriye bizim komşumuz değilmiş. Sanki biz Avrupa, Latin Amerika ülkesiymişiz. Belki Güneydoğu Asya ülkesiymişiz gibi böyle bir rahatlık içerisinde. Rahatlık mıdır? Bu tabii tartışılır bir durum. Birdenbire bu açılım sürecini tetiğine bastılar.
Fakat bu açılım yeni bir olay değil tabii. Ta 2003 yılından beri daha AKP iş başına gelir gelmez, hatta onun öncesinde APO'nun Türkiye'ye verilmesiyle beraber başlayan bir dalga. Zaman zaman kabarıyor bu dalga, açılım dalgası. E, Güçlü bir şekilde birkaç sefer kabardı bu dalga, açılım dalgası. Bugün bizzat parlamentodaki partiler aracılığıyla ve milliyetçi görünen partiler aracılığıyla bir başka bir seyre ulaştı. Bu çok önemli bir süreç. Geçmişte daha Tabii, çok tabii. dinci bilinen AKP hükümeti bunu dillendiriyordu, açılım diye. Ama şimdi bir milliyetçi, Türk milliyetçisi bir partinin kendisinin yanına gelmesi, açılımı desteklemesi, hatta bu konuda kendisinden daha fazla gayretkeş görünmesi bu Hı hı. açılım heveslerini de rahatlattı. Fakat burada anlaşılması gereken şey şu: Suriye'nin kuzeyinde Amerika bir bölücü örgüte bir devlet kurarken, hatta Suriye yönetimini bölücülük amacıyla tümüyle kontrol altına alırken ve İsrail için çok geniş bir manevra alanı yaratılırken, İsrail Evet, evet. için hem Hı hı. Suriye'de hem de diğer bölge ülkelerinde, ama esas olarak Suriye'de diyelim, bir manevra Tabii. alanı yaratılırken Amerikan desteğinde Suriye'de PKK ve İsrail, böyle Türkiye'de PKK'nın silah bırakacağını düşünmek, hatta bu konudaki söylemleri ciddiye almak, yani az çok politikadan anlayan, az çok vatanseverlik duygusu olan herkesin gülüp geçeceği bir olay. Fakat bu şimdi devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor. Tehlikeli bir süreç işletiliyor. İktidar bu çalışmanın boylu boyunca içerisinde ve Türkiye Suriye'de bir Amerikan devleti, Amerika, PKK, İsrail devleti kurulurken Hı hı. Türkiye'nin çimentoları gevşetilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin çimentosunda kuvvet veren demirleriyle oynanıyor. Bu açılım denilen, parlamentodaki o komisyon Evet, denilen olay, efendim PKK'nın ciddiye alınması, Abdullah Öcalan'ın akil adam olarak dikkate alınması, e, Türkiye'nin çimentosuna oynamak demektir. Ve Kuzey Irak'taki Amerikan devletinin e, daha da rahatlayacağı bir gelişmeyi içeride desteklemek demektir. Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü parçalayacak süreçleri dinamitlemek demektir. Çok tehlikeli bir olay. Buna vatanseverler olarak hep beraber karşı çıkmak gerekiyor. Belki biraz daha açmak gerekir. Bunu biraz sizin sohbetlerinizde daha ayrıntılı konuşuruz, ama şu anda ilk söyleyeceğim şey şu: bu gelişmeler bir kere Amerika'nın bilgisi olmadan olacak şeyler değil. Amerika'nın bilgisi hı hı. olmasından daha da önemlisi, Amerika'nın onaylamayacağı şeyler değil bunlar. Amerika'nın onayladığı şeyler oynanıyor, senaryolar oynanıyor Türkiye'de. Bu açılım denilen, komisyon denilen, PKK'nın yöneticilerinin akil adam diye dikkate alınması, hatta onun ayağına gidilmesi, Türkiye Evet. Cumhuriyeti Devleti'nin şeylerini çözmek demek. Yani Hı hı. o fay hatlarıyla oynamak demek. Evet, evet. Doğru. E, Çok tehlikeli bir dinamik. Burada tabii CHP'nin gitmemesi iyidir. İyi bir şey, karar aldılar. Son anda e, doğru bir karar alarak şey yaptılar. Ama söylediğiniz gibi komisyondan tümüyle çekilmek, komisyonda bulunduğu süre içerisinde o komisyona meşruiyet kazandırmış oluyor. Tabii. Türkiye'nin Tabii. parçalanması amacıyla kurulmuş olan o komisyona meşruiyet kazandırmak bir Atatürk'ün kurduğu partiyle yapacağı iş olamaz. Biz orada olursak bazı şeyler daha Hı rahat hı. çözülür. Böyle bir şey olmaz. Yani
Düşmanın Hı inine hı. girerek düşmanla şey yapamazsınız. Düşmanı görmeniz ve onun düşmanın ini olduğunu anlamanız gerekiyor. En azından ilk şeyi bu. Yani benzetme çok yerine oturmadı ama fakat o komisyonun nasıl bir komisyon olduğunu önce anlamak gerekiyor ve ona göre konumlanmak gerekiyor. Onun içine girelim de biz bazı şeyler düzeltemezsiniz. En fazla işte muhalefet şerhi koyarsınız. Asgari ücret komisyonlarında Türk İş'in başına geldiği gibi siz ancak Hı. asgari ücret şeyi koyarsınız ve en sonda bizim artık burada bulunmamızın da bir anlamı yok. Bizi adam yerine bile koymuyorlar diye çekilmek zorunda kalırsınız. CHP'nin düştüğü durum budur. Türk İş'in Evet, asgari evet. ücret komisyonundaki durumudur. Bu benzetme biraz asgari ücret tartışmaları da geliyor ya. O yüzden belki Tabii. çakılmış oldu. Böyle özetleyerek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Mehmet Bey, tabii dün Öğretmenler Günü'ydü. PKK'nın özellikle 90'lı yıllarda öldürdüğü 150'nin üzerinde öğretmen var. Daha sonra ben baktım 98'den sonra 2011'den sonra tekrardan öğretmen ölümleri başlıyor. Günümüze kadar geliyor, 2022'ye kadar geliyor. Ve Yansın TV bunun tam listesinde vermiş, olayları da vermiş. Çok acı olaylar var tabii. Çocuklar var katledilen, siviller var. Binlerce insan var ölen yani. Şimdi ben hem öğretmenlerimizi tabii saygıyla anıyoruz. E, dün itibariyle özellikle herkes paylaşım yaptı bu konuda. Ancak hem o konuda bir düşüncenizi alacağım. Soruları toptan hani sorayım, ben araya girmeyeyim. Şunu da ekleyerek sorayım. PKK aslında 80 öncesinde kurulan bir örgüt, 78'de ve ilk mesela jandarma onbaşı Süleyman Aydın'ı öldürmesi 15 Ağustos 84'te, tamam, ama onun öncesinde 78'de katliamlara başlıyor. Özellikle sol örgütleri tasfiye etmeye başlıyor. Artı 7 Eylül 80'de İlyas Bayraktar Asteğmen onu öldürüyor. Tabii o karışık dönemlerden sonra bir süre ara veriyor. Bir isim değişikliğiyle PKK olarak lanse ediliyor ve 84'te büyük eylemlerine başlıyor. Ama onun öncesi var. Şimdi hem öldürülen öğretmenler hem PKK'nın bu 78'de kuruluş süreciyle ilgili sizden bir açıklama alabilir miyiz? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii. Şeyden başlayalım bu eğitim ve öğretmenler meselesinden. Önce tabii bütün yurttaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Atatürk'e saygılarımızı, minnetlerimizi de tekrarlayarak. Şimdi PKK'nın eğitime ve öğretmenlere saldırması e, rastgele bir saldırı değil. Yani Cumhuriyet'in eğitimiyle hesaplaşıyor. PKK Cumhuriyet eğitimine savaş açıyor. Buradaki yaşanan olay bir öğretmenin falanca köydeki çocuklara Türkçe öğretmesi olayı değil. Cumhuriyet eğitiminin oradaki insanları modern, efendim, ağanın, şeyhin, aşiret reisinin kulu olmaktan çıkaracak bir bilince ulaşmasını sağlayan en önemli eğitim kadrosu, öğretmen. O bölgenin Tabii, tabii. insanlarını bundan mahrum ediyor. Atatürk bu eğitimle bunu yapmaya çalıştı. Osmanlı Devleti'nin köle haline getirdiği Osmanlı döneminde devletin, efendim, padişahın, hilafetin, tarikatların ve şeyhlerin, aşiret reislerinin, ağanın kölesi halindeki Türk milletini ayağa kaldıran en önemli unsurdur öğretmen. Bu Hı hı. öğretmeni toplumun hayatından çıkardığınız zaman geriye kölelik kalır. Tabii, Yani doğru. öğretmene saldırı toplumun tekrar o köleci döneme dönmesi arzusunun birebir karşılığıdır. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Hı hı. Eğitime ve öğretmene saldırı budur. Hangi dilde olursa olsun eğitimin modern, bilimsel ve layık bir şekilde olması o eğitimin özgür insan yetiştirmesine yarar. Bununla sonuçlanır. Sonuçta siz bile bundan fayda görürsünüz. Çünkü daha bilinçli insanlarla bir şeyler yapmaya çalışırsanız ne yapacaksınız? Ama siz eğer bilinçli insan istemiyorsanız, aydınlanmış, layık insan istemiyorsanız
halkını düşünen özgür beyinli insan istemiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Eğitime ve öğretmene saldıracaksınız. Öğretmenlerin bu kadar çok sayıda öğretmenin katledilmesinin esas sebebi bu. Yani bir kere bunun Evet. altını çizmek lazım. Cumhuriyetin Doğru. eğitim anlayışıyla, laik eğitimle özgür insan yaratma hedefiyle savaşıyor PKK. Bunu Tabii. Tabii. çizmek lazım. İkincisi, şimdi PKK sadece öğretmenlere saldırmadı. Çok sayıda işçi öldürdü. Çok Evet. sayıda. Doğru. 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 Baraj inşaatlarını yapanları, oradaki sulama inşaatlarını yapanları, bilmem her türlü inşaatlarda çalışan işçileri öldürdü. Fabrikalardaki işçileri öldürdü. Efendim tekstil işçilerini öldürdü. Bilmem ne işçilerini öldürdü. Ben bir ara çıkarmaya çalıştım kaç işçi öldürmüş diye. Sadece medyaya yansıyan işçiler sayısı yüzlercedir. Şimdi Hı PKK'nın hı. açılımı Evet. Evet. Partiye Karkaran Kürdistan. Yani Kürdistan İşçi Partisi demek. Evet. Evet. Şimdi İşçi kendisine Partisi. Evet. işçi Evet. partisiyim diyen bir örgüt, kendisine işçi partisi adını veren bir örgüt, orada o bölgede kime saldırıyor? İşçiye saldırıyor. Öğretmene saldırıyor. Oradaki mühendise saldırıyor. Bunu öldürüyor. Şimdi böyle bir şey Tabii. olay. Toprak ağasına saldırmıyor mesela. Partiye Karkaran Kürdistan örgütü o bölgedeki toprak ağasına saldırmıyor. Aşiret reisleriyle mücadele etmiyor. Yani fiziki olarak saldırmadan bahsetmiyorum. Gidip silahı atı ama eleştirmiyor bile. Toprak ağalığını eleştiren bir şeyi göremezsiniz PKK'da. Doğru. Uzantısında da Doğru. göremezsiniz. O DEM Partisi'nde de göremezsiniz. Zaten DEM Partisi'nin üyelerinin, milletvekillerinin çoğu ağadır zaten. Siz Evet. Evet. milletvekillerini ağalardan oluşturacaksınız. Aşiret reislerinden oluşturacaksınız. Sonra da halk diyeceksiniz. Halk kavramında ağalık olmaz, şeyhlik olmaz, aşiretlik olmaz. Halk emekçi tabakaları kasteder. Yani siz de eğer Hı. Kürdistan bilmem ne diyorsanız kimin için Kürdistan yaratacaksınız? Toprak ağaları ve aşiret reisleri için yaratacaksanız sizin düşmanınız kim olur? Öğretmen olur, işçi olur, köylü olur, oradaki gariban olur. Ve PKK hep oralarda bunlarla savaşmıştır. Kiminle hiç dokunmamıştır? Hep barışık gittiği kesimlerde ağalardır, şeyhlerdir, aşiret reisleridir ve tarikatlardır. Hı hı. Tarikatlardır. Hı PKK hı. tarikatlarla birlikte çalışıyor. Aşiret reisleriyle şimdi böyle bunu görmek lazım. Bunu görmediğiniz zaman ara sıra söylenen bir sol cümle insanlar için çekici gelebiliyor. Ama işin tersine bak PKK'nın adına bakıyor. Partiye Kargaran Kürdistan. İşçi Partisi'ymiş. Buna gülerler. Kargalar bile güler. Siz bir kere o katlettiğiniz yüzlerce öğretmenin kanı elinizde. İşçinin kanı elinizde. Bundan dolayı bir tek özür dilediniz mi işçi sınıfından? Bu milletten özür dilediniz mi? Bu bizim tasvip etmediğimiz olaydır. Bunu bizim bazı Evet. taraftarlarımız, militanlarımız kendi kafalarından yapmışlar falan, böyle bir laf duymadık hiçbir zaman PKK yöneticilerinden. DEM yöneticilerinden de duymadık. Hiçbir zaman duyulmadı. Hı hı. O örgüt ya orada yapılan işçi sınıfına saldırılar, öğretmene saldırılar, eğitime saldırılar, halka yapılan Hı hı. saldırıların hepsi sineye çekildi ve susuldu. Üstü örtülmeye çalışıldı. Yani Hı hı. buradaki bu tezatlığı görmek lazım. PKK gericiliğin ve orta çağın örgütüdür. Adındaki partiye Kargaran Kürdistan yok bilmem ne bayrağı sallaması falan, bunların hiçbir anlamı yok. Kime dayandığına bakacaksınız. Toprak ağasıyla barışıktır. Aşiret reisiyle barışıktır. Tarikatlarla Hı hı. barışıktır. Ama kime saldırmıştır? Her zaman orada mesela hiçbir zaman özelleştirmeye karşı mücadele eden doğuda yüzlerce fabrika kapatıldı. Hı hı. Yüzlerce fabrika satıldı ve kapatıldı. Bunların hiçbirisinde demciler orada olmaz. O zamanki isimleri neyse işte. Hadep'tir bilmem nedir falan. O özelleştirmeye karşı mücadelede hep uzaktan seyretmişlerdir. Hiçbirisinde o fabrikalara sahip çıkmamışlardır. Bu çok ibret vericidir. Bunu bütün sosyalistlerin, bütün solun PKK'yı böyle bir şey sanan herkesin oturup düşünmesi lazım.
Hı özelleştirmeye hı. karşı mücadelede doğuda taş üstünde kalmazken, bir tek fabrika bile kalmamışken, hepsi yakılıp yıkılmış, yok edilmişken, neden DEM ve PKK veya geçmişteki partileri bu fabrikalara sahip çıkmadılar? Bunlar Tabii. Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, bütün milletin malı. Doğudaki insanlar için vardı. O fabrikalar satıldığı zaman o insanlar aç kalacak, işsiz kalacak, sokakta Hı hı. kalacak. Fakat tam tersine açlıktan beslendi PKK, yoksulluktan beslendi. Efendim, fabrika olmayışından beslendi. Tabii, tabii. Fabrikalar Doğru. satıldıkça fabrikalar satıldıkça PKK'lılar adam topladılar. Ama Hı hı. fabrikaların satışına karşı çıkmadılar. Yani bunların hepsini bir bütün içerisinde görmek lazım. Bu yüzden eğitime karşı çıkmak, okulların kapatılması, mesela doğuda okullar kapatılıyor. Okulu yakıyor. PKK Hı gidiyor hı. okulu yakıyor. Bunun Tabii. anlamı nedir? Biz yani eğitim eğitime, bu eğitime karşı. Adam laik eğitime karşı. Bilimsel Tabii. eğitime karşı. Tabii. Ama Hı hı. kendisi, PKK'ların çoğu da Tabii, doğru. Avrupa'da yaşıyor. Orada İngilizce bilmem ne falan öğreniyorlar. Yani bu bir şey içerisinde Tabii. düşünmek lazım. İkinci sorunuza gelince, doğuda şey neydi? Tarihinde ne vardı? PKK'nın. 78 yıl olmuştu. Evet. 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 Şimdi tabii yaşı eren arkadaşlar daha iyi hatırlayacaklardır. PKK'nın kuruluş yıllarındaki ismi Apoculardır. Evet. Apocular. Evet. Yani Evet. bu sosyalist solda veya solda veya halk hareketinde, ne adla düşünürseniz düşünün, bir örgütün ismi örgütün başındaki insanla anılmaz. Anılmamıştır. Mesela Deniz Gezmiş Türkiye tarihinin çok önemli bir simasıdır. Ama Hı hiç hı. kimse kendisine biz denizciyiz demez. Mahir Çayan önemli bir Tabii. devrimci liderdir ama biz Çayancıyız demezler. Yani bunun gibi sosyalist önderlerin yüzlercesi gelmiş geçmiştir. Evet. Ama hiçbirisi kendi kendi üyelerine, mensuplarına, taraftarlarına kendi ismini ilahmış gibi şey yapmaz, angaje etmez. Ama APO da örgütün Doğru. kuruluş yıllarında örgütün kendi adıyla anılmasını sağlıyor. Apocular. Ve Apo yaşıyor. Türkiye'de Tabii. o zaman. Apocular diye, o örgütün mensupları da biz Apocuyuz diyorlar. Yani bu böyle bir başlayan, bir feodal bir geçmişi olan, Orta Çağ'ın o insan tapıcılığı kültüründen beslenen bir tarihi geçmişi vardır. Evet. Sonra nasıl oldu? Nereden çıktı bu örgüt? Valla şunun için çıktı. Doğudaki örgütleri temizlemek için çıktı. Sol örgütlerin Evet. liderlerini, Özellikle de sol örgütleri o dönem. tabii, yok, özellikle değil, sadece sol örgütlere. Yani PKK'nın tarihinde Evet. bir sağcı Hı hı. örgütle tartıştığı, kavga ettiği 1980 öncesinde duyulmamıştır. Çok nadirdir böyle bir şey. Ama Evet. uğraştığı, öldürdüğü insanların listesine bakalım. Hepsi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin şu ya da bu örgütten. Hepsi Hı hı. lider kadrosudur. Efendim, bölgedeki sorumlularıdır. Neden? Çünkü Türkiye Sosyalist Hareketi, Türkiye'nin şu ya da bu şekilde hatalarına rağmen Türkiye'nin birlikte ne yapacaksa birlikte yapması için uğraşmışlardır. Ama Hı hı. dikkat ederseniz o dönemde hatırlayalım. Doğu'da da çok sayıda örgüt vardı, şey vardı, Kürt örgütü vardı. Kürt Hı hı. adıyla örgüt. Fakat bu örgütlerin de önemli bir kısmı ayrılığı savunmuyorlardı. Türkiye'nin birliği içerisinde bir çaba ve sonuç almaya çalışıyorlardı. Ulusal bütünlüğü savunuyorlardı. İsimleri işte Kürttü, şuydu, buydu ama böyle direkt Türk ayrılmayı savunan örgüt sayısı çok azdır. Ağırlıklı olarak Evet. Kürt. Mehmet Bey,
Evet, ben onu da size soracaktım. Yani aslında konu açılmışken e, çok daha gerilere gidildiği zaman da o zamanki sosyalist düşünürlerin yazdıklarında ya da çizdiklerinde böyle bir tema yok ve şeyden bahsetmiyorlar. Yani ta o Beyce Boranların dönemi veya daha gerilere de gidersek yani komple bir kurtuluştan bahsediyorlar. Komple. Evet. Yani böyle bir ayrılık gütmüyorlar. Kürt, Türk falan diye bahsetmiyorlar yani. Böyle bir ayrılık gütmüyorlar. Evet. Zaten PKK'nın yani zaman zaman bazı laflarında böyle sol sosyalizm falan gibi laflar geçse de hiçbir zaman sosyalizmi amaçlamamıştır. Sosyalizmi amaçlamak bir kere emperyalizme karşı çıkmakla olur. Halkı savunmakla olur. İşçi sınıfını savunmakla olur. Köylülüğü savunmakla olur. Bunlar tam tersine işçi sınıfının karşısında konumlandılar. Köylünün karşısında konumlandılar. Toprak ağasının yanında yer aldılar. Ve şimdi emperyalizmin tetikçisiler. Emperyalizmin bölge politikalarına tetikçilik yapıyorlar. Amerikan Evet, emperyalizminin maaşlı, silahlı, ellerine silah verdiği, ceplerine para koyduğu, dünya çapında uyuşturucu pazarında rol oynamalarına izin verilen, eğitimlerinin bizzat Amerika'nın görevlileri tarafından sağlanan bir Amerikan örgütü. Tam anlamıyla bir Amerikan örgütü. evet, İsrail'in Amerikan örgütü, içinde evet, cirit attığı, İsrail'in beraber plan yaptığı bir İsrail ve Amerikan örgütü. Şimdi böyle bir örgüt tabii, tüm uzantıları ve bunun lideri gelmiş şimdi Türkiye'ye demokrasicilik pazarlamaya çalışıyor. Bakın biz çok demokratik bir dünya özlüyoruz. Bunu size de aktaralım. Gelin komisyondaki Türkiye Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin mensuplarını ayağına getirtiyor. Daha doğrusu gönderiyorlar tabii, ve onlara demokrasicilik oynuyor. Kim bu? Amerikan emperyalizminin tetikçi örgütünün lideri. Bu örgüt aynı evet, zamanda boylu boyunca orta çağın, boylu boyunca gericiliğin sembolü olan topraklardan beslenen, onları savunan bir örgüt. Yani evet, doğru. tabii, Mehmet Bey, şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'ne gelirsek, Büyük Orta Doğu Projesi, yani belli ki bir üst akılla bunu planladılar, buraya koydular ve halka da bunu yutturmaya çalışıyorlar. Ama halk her şeyin farkında, karşı zaten bu sürece. Şimdi e, söylenen şu, yani bu dış kaynaklarda da geçiyor. Bu yeni Osmanlıcılık iktidarın saplantılı bir şekilde yeni Osmanlıcılık, yani bizimkilere uzatılan havuç şu iddiaya göre, yani Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yönetimi kurulsun, işte Türkiye'nin içerisinde de bir federasyon, onu oraya bağlayacaklar. Size de bu bölgenin yönetimini verelim Türkiye olarak. Yani bununla hiçbir başarı elde edememiş olan AKP, MHP koalisyonu da biz toprak genişlettik diye herhalde halka bunu yutturacak. Öyle mi gözüküyor acaba bilemiyorum ama yani bu bölgenin yönetimini size bırakalım, federasyon olsun, yeni Osmanlıcılık ve bu arada da yeni anayasa yapılsın mecliste. Tayyip'e de karşılığında bunu verecekler. Ömür boyu sultanlık. Yani bu kapıya çıkıyor. Çünkü eğer burada bir parçası olursa o Kürt devletinin, sizin söylediğiniz gibi Suriye'nin kuzeyinde var, Irak'ın kuzeyinde var. Hepsi yarın bir gün birleşecek, Türkiye'den kopacaklar. Bir ayaklanma olduğu zaman zaten orası dediğiniz gibi Suriye yönetimini de ele geçirebilir o Kürt silahlı gruplar. Yani şu anda kukla olarak oturulan kişiyi gönderirler, onlar gelir. Yani bu o zaman Türkiye'nin tamamıyla parçalanması anlamına gelmiyor mu? Yani bunu göremiyorlar mı acaba? Bilemiyoruz yani. bak bunun farkında birçoğu. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin parçalanmasıyla kurulacak olan devlet PKK'nın devleti olmaz. Kürtlerin devleti hiç olmaz. Nitekim Irak'ın kuzeyinde kurulan Barzani bölgesi nasıl Barzani'nin değilse, nasıl oradaki Kürtlerin değilse Suriye'de şimdi Rojava dedikleri o Amerikan bölgesinde yaratılan da budur. Rojava'da ne yapıyor? Oradaki PYD Amerika'nın petrol hırsızlığına bekçilik yapıyor.
Amerika Suriye topraklarını yağmalıyor. PKK'da buna bekçilik yapıyor. PYD. YPG, PYD neyse adı. Irak'ta nedir? Evet. Irak'ta da Barzani üzerinden Irak'ın milli gelirleri, toprak altı gelirleri, petrol gelirleri ve diğerleri talan ediliyor. Yani böyle bir olay var. İkincisi Kontrol yani, evet. bunlar sonuçta İsrail'in yayılma amacının uzantıları ve İsrail bu devletlerin gerçek hamisi. Bu devletle kurulacak olan devletlerin hiçbirisi Kürt halkının devleti olmayacaktır. Olmaz da. Şu anda da değiller. O Irak'ın kuzeyinde cirit atan Suriye'de İsrail'dir, Amerika'dır. YPG vesaire bölgesinde cirit atan da Suriye diyorum. İsrail'dir, Amerika'dır. Türkiye ola ki böyle bir sürece girerse bu kesinlikle doğudaki Kürt Memo'nun devleti olmayacaktır. Bu tam bir Amerikan devleti olacaktır. Tam bir İsrail devleti olacaktır. Buradan batıda kalanlar ne olacaktır? Batıda kalanlar da Amerikan sömürgesi olacaktır. Onlar da Suriye'nin ve Amerika'nın, yani Amerika parçaladığı her bölgede cirit atacağı bir küçük küçük gruplar yaratmaya çalışıyor. Buradaki oyun işte Obama bunun için diyor. Obama ne diyor? Amerikan devlet başkanı. Ne dedi? PKK bizim kara gücümüzdür. Kara güç ne demek? Bölgede Amerikan askerlerinin karada savaşacak kuvveti demek. Denizde bilmem nesi falanca yerde Amerikan Hava Kuvvetleri, bu bölgede de karada PKK'ya veriyor bu görevi. Hangi görev veriyor? Amerika'nın bu bölgedeki ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar için. Çıkarlarını savunacak politikalar için. Yani burada bizim Kürt yurttaşlarımızın bir kere şunu anlamaları lazım. Bu PKK üzerinden oynanan oyunlar Kürt halkı için değildir. PKK üzerinden yapılan her hamle Amerika'nın ve Suriye'nin amaçlarına hizmet etmektedir. Ve bu gelecekte hem Kürt halkının hem Türk halkının ekmeğine kan doğrayacaktır. Bugünden doğramaktadır. Yarın daha büyük felaketlere yol açacaktır. Hele hele emekçi sınıf ve tabakalar için düşündüğümüz zaman da her kesim için felaket olacaktır. Yani bu Kürt devleti falan gibi bir hayal, adı ne olursa olsun bu devletin. Bu devletin kurulacak devletin adı ne olursa olsun bu bir Amerika ve İsrail devleti olacaktır. Bu devlete ne için ihtiyacı var? Dünyayı savaşa sürüklüyorlar. Dünyayı savaşa sürüklerken bölgede hem petrol bölgesinde daha güçlü bir bekçiye ihtiyaçları var. Hem de Kafkaslara, Hazarlara, Akdeniz'e saldırma kapasitesi de olan, buralardaki bekçilik potansiyeli daha güçlü olan bir bölge üssüne ihtiyaçları var. Amerika şimdi küçük küçük üslerden çıkarak bütün bir bölgede bir askeri üs yaratmaya çalışıyor. Bu askeri üs kim olacak? İşte kurmak istediği parçalı devletler. Amerikan askeri üssü olacak bunlar ve İsrail'in askeri üssü olacaklar. Kurulan olay bu. PKK'ya da bu ihale edilmiş. Zaman zaman bu IŞİD olarak ortaya çıkıyor. Zaman zaman El-Kaide diye çıkıyor. Zaman zaman başka örgütler şeklinde çıkıyor. Ama bunların hepsi ihale verilen partiler, örgütler. Taşeron bunlar. Taşeron. Yani bunu görmek lazım. Yoksa APO'dan bilmem ne çıkacak falan filan. Bu APO'dan çıkacak bir şey yok. APO'nun buradaki önerdiği bütün politikalar Türkiye'nin merkezi ulus devletini dağıtmaya yarayan politikalar. Bakın o milletvekillerine söyledikleri, yazdığı mektuplar. Türkiye merkezi üniter devletini dağıtsın. Ne yapsın? Bölgesel otonomiler yaratsın. Ademi merkeziyetçi bir yapıya dönsün. Ne olacakmış bu? Küçük eyaletler. Yani buna çocuklar bile güler. Bu 150 yıllık, 200 yıllık planlar bunlar. Emperyalizmin planları. Bugün başka isimlerle söylenmiş olması, biraz cilalanarak söylenmiş olması artık bu böyle bunu değiştirmez ki. Zaten Apo'nun kendisi de söylüyor.
Ben diyor şöyle yazdım ama diyor bunu bütün dünya bilir ki diyor. Bu diyor ademi merkeziyetçiliktir diyor. Fakat diyor böyle demem lazım diyor. Çünkü öbür türlü söylediğim zaman tepki gösteriyorlar diyor. Yani kurnazlığa bakar mısınız? 40 sene Apo bize Evet. numara çekiyor. Bizim milletvekillerine numara çekiyor. Bunlar da yutuyorlar. Şimdi tekrar gidecekler. Apo bunlara Evet. tekrar bir numara çekecekler. Yani Apo kim? Apo da Amerika'nın kuklası vesaire böyle bir olay. Fakat burada Tabii tabii. burada çok taraflı bir sahaya inen bir Amerikan şeyi var. Ahtapotları var. Sahaya inen sadece Apo değil. Amerika'nın bölgemizdeki bütün uzantıları sahaya inmiş durumdalar. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorlar. Hatırlayalım bu Hı hı. açılım fırsatlarını geçmişte Amerikancılar çok kaçırdılar. 2003'te bir kaçırdılar. Sonra 2007'de kaçırdılar. Sonra bu şey sırasında Ergenekon balyoz operasyonlarıyla yapmak istedikleri o büyük darbe sırasında çok yaklaşmışlardı. Türk ordusunun başına vurarak ve toplumu susturarak bu amaca ulaşmak. Bu sırada Hı hı. da kaçırdılar yine ve tekel işçisi çıktı. Hı hı. Efendim meydana halk ayağa kalktı. Silivri'nin önünde yüz binlerce insan o barikatları yıktı. Silivri zindanlarını yıktı ve planlar bozuldu. Hatta o dönemde bazı Amerikancı adamların eyvah fırsatı kaçırdık dedikleri kayıtlardadır. Hı Bugün de hı. yeni bir fırsat oluşturmaya çalışıyorlar. Amerika'nın bütün piyonları ve uyuyan piyonlarda sahaya inmiş gibi görünüyor. Fakat Türk milleti bu piyonların hepsini püskürtecektir. Bu planlar yürümez. Türkiye'nin Cumhuriyet devriminden kalan çok büyük bir çimentosu oluştu. Atatürk devrimleriyle çok büyük bir çimento Hı. oluştu. Bu öyle bilmem Apo'nun manevralarıyla bilmem neyin bilmem nesiyle demin kurnazlıklarıyla bilmem nesiyle öyle bozulacak bir çimento değil. Bir kere bunu görmek lazım. Tabii İkincisi tabii. Türkiye'de çok güçlü bir işçi sınıfı var. Hı Çok hı. güçlü bir işçi sınıfı var. Siz bu işçi sınıfını parçalayamazsınız. Öyle Kürt işçisi birbirine düşüremezsiniz. Çok güçlü bir Tabii işçi doğru hareketi doğru ve o da işçi var. kültürü. Ha, üçüncüsü Hı ve hı. daha da önemlisi bir cumhuriyet kültürü var. Hepsinin başında. Bir cumhuriyet kültürü. Bu cumhuriyeti yaşadı bu millet. Suriye'de yoktu bu. Efendim Suriye'de biraz bize benziyordu ama orada bile yoktu. Irak'ta yoktu. Yani bunu Orta Doğu'daki ülkelere bakalım. O Amerika'nın küçük üfürmeleriyle devirdiği ülkelerin hepsine bakalım. Oralarda bir Atatürk devrimi yoktur. Ama Türkiye'de Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri çok şeyler yaptı. Bu yüzden bu kadar şeyler Atatürk'e ve Cumhuriyet'e kinliler. Çünkü bu yapılan devrimlerin hepsi bu halkın Cumhuriyet bilincinde, halk millet bilincinde, bilincinde, kaynaşma bilincinde olağanüstü bir ilerleme sağladı. Bakın bütün çırpınmalarına rağmen demin aldığı oy ne kadardır? Bu demin Yüzde onu geçmiyor. Diyorum yüzde onu geçmiyor. o da Yani CHP'liler verdi. yüksek Tabii son tabii seçimde yarısını tabii CHP'liler verdi. Kılıçdaroğlu sayesinde dedi ki bir oy size, bir oy onlara verin. Gerçek oyları tabii onların %4-5'tir. Türk milletinin tabii. içerisindeki toplam şeyi. O %4-5 bile PKK'lı değildir. Onların da büyük bir çoğunluğu öyle bir süreç gelirse karşımıza onlar birlikten yana davranacaklardır. Yani Türkiye'nin parçalanmasını isteyen gerçekte bir avuç azınlıktır. Bu birlik arzulayan hangi partiden olursa olsun Atatürk devrimlerini, Cumhuriyet devrimlerinin o nimetlerini yaşamış, o birlik kültürünü yaşayan, bu güzellikleri yaşayan o milyonlarca insan bu olanakları öyle kolay kolay şey yapmaz. Türkiye bir gecede Yugoslavya olmaz. Yugoslavya'yı nasıl bir gecede milleti birbirine boğazlattılar. Türkiye'yi öyle bir gecede yıllardır uğraşıyorlar. Ama bir gecede Hı Yugoslavya olacak bir ülke değil bu millet. Bu da hı. onların işini zorlaştıran bu. Bu yüzden sürekli taktik değiştiriyorlar. Sürekli taktik değiştiriyorlar. Önce silahlarla denediler. Sonra diplomasiyle, sonra yok komisyonlarla, yok bilme açılımlarla, yok Hı hı. saçılımlarla.
50 yıldır böyle bu çimentoyu bozmaya çalışıyorlar. Türk milletinin çimentosunu ama bu öyle kolay bir iş değil. Buradan geldikleri gibi giderler. Yani onu bilmeler lazım. Tabii. Geldikleri gibi giderler. Amerika, geçmişte İngilizler yaşadı bunu. Şimdi de bir Amerika-İsrail planıyla karşı karşıyayız. Geldikleri gibi giderler. Evet, Mehmet Bey, bir de çok doğru bir şey söylediniz. Mesela siz dediniz ki çalışma hayatında da bir kaynaşma var. Doğru. Yani insanlar ayrıca tek etnik köken, yani Kürtler veya şey değil ki, yani Kürt-Türk ayrımı, ya biz zaten Türk milleti diyerek hepsini kastediyoruz. Herkesi içine alıyoruz, yani o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bir ulusun kimliğinin olması gerekiyor. Ulus kimliği olması gerekiyor. Şimdi kimse iş yerinde Kürt, Türk, Çerkez bilmem ne diye bahsetmediği halde bunları televizyonda sürekli sayıyorlar. İşte 36 yok, 37 etnik köken var, şöyleydi böyleydi diye ve bunları bir beyinlere sokmaya çalışıyorlar. Bunların sayılması da yanlış aslında ama yani komple bir ulus kimliği altında bakılması lazım. Ama madem bunu sayıyorlar, şöyle söyleyelim. Sadece Kürtler, Türkler olarak mı iş yerlerinde örneğin insanlar çalışıyorlar? Pek çok etnik köken var. Artı insanlar evlenmişler. Yani bugün DNA'larını bile ayıramazsınız bilimsel olarak. Bunu nasıl ayıracaksınız? Yani bugün böyle bir şey kurulsa buradaki büyük şehirlere yerleşmiş olan insanları Kürt kökenli diye oraya mı nakledeceksiniz? Yani bu aslında akıl dışı bir şey yani. Geldiğimiz 21. yüzyılda, öyle değil mi? Çok saçma Evet, geliyor bana yani. evet. Çok doğru, katılıyorum. Yani 47 diyorlar devletin şeyleri, bu konuda çalışma yapan kurumları, 47 etnik kökenler insan olduğunu söylüyorlar. Bu Türkiye'nin güzelliğidir. Yani Tabii. Türkiye tarihte, Türk toprakları, bu topraklar tarihte onlarca devlete ev sahipliği yapmış. Farklı kavimler, topluluklar türemiş. Farklı şeyler, Bizanslar gelmiş, Romalılar gelmiş, şunlar gelmiş, Acemler gelmiş, Araplar gelmiş, kuzeyden bilmem neler gelmiş falan. Şimdi 47 diyorlar bunların uzantıları. Bu topluluk kaynaştı. Bu topluluk kaynaşıyor ve yeni bir şey yaratıyor. Şimdi birisi bu. Dolayısıyla şimdi Türkiye'yi 47'ye mi böleceksiniz? Böyle böldüğünüz zaman Diyarbakır'da 50 tane grup çıkar. Bakın Diyarbakır'da Diyarbakır sanıyor. Bunlar Kürtlerin sanıyorlar. Diyarbakır'dan en az 30 tane etnik grup çıkar. Bitlis'ten 20 tane etnik grup çıkar. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Yani o Doğu Anadolu dedikleri bölge, şimdi Türkiye'yi parçaladıkları zaman sadece Kürtler şeklinde kalsın isterlerse bu böyle o gitmez. Sonra bunların alt uzantıları parçalanır ve Bitlis paramparça olur. Diyarbakır paramparça olur. Lazlarla bilmem şeyler birbirlerine girer. Öbürleri bilmem ne birbirlerine gider. Kürtlerin içerisinde bir sürü farklılıklar var. Yani böyle bir bakmak lazım. Bu bir. İkincisi, şimdi insanların da toplulukların da çok sayıda kimlikleri vardır. Çok sayıda kimlikleri vardır. Yani bir millet kimliği, bir ülke kimliği. Nesiniz? Biz şimdi başka bir ülkeye gitsek ne diyeceğiz? Ben Türkiye'den geliyorum, Türk'üm. Ya bu bizim kimliğimizin en üstündeki olaydır. İkincisi, belki etnik köken varsa, yani bazıları için önemliyse onu söylerler. Ben Türkiye'den gelen falanca etnik kökenden insanım derler. Ama bunun yanında insan yaptığı işe göre, efendim Hı hı. çalıştığı mesleğe göre, e, Tabii. Tabii. vilayetine göre, aldığı kültüre göre yüzlerce Hı hı. alt kimlik var. Mezhebine göre, milli şeyine, dinine göre çok sayıda farklı kimlikler. Hatta tuttuğu takıma göre. Ben Galatasaraylıyım. Bu Galatasaraylılık mesela bir kimliktir. Beşiktaşlılık bir kimliktir. Falanca Koçgirliler bir kimliktir. Şeyler efendim e, ne derler? E, engelli olmak bir kimliktir gibi. Kadın olmak bir kimliktir. Bunlar yüzlerce böyle alt kimlik söyleyebiliriz. Fakat burada bazı kimlikler hayatın gereğidir ve toplumsal e, ilerleme için lazımdır. Fakat asıl önemli olan şu, herkesin üzerinde düşünmesi gereken olay şu. Hepimizin çok sayıda kimliği var.
Fakat bu kimliklerden hangisine sarılırsak insanlığın daha ilerlemesine yardımcı oluruz. Bizi ilerletecek olan kimlik hangisidir? Hangisidir? Bizi ilerletecek olan bir etnik kimlik midir? Bir mezhep kimliği midir? Bir tarikat kimliği midir? İnsanlığı o sınıfsız, sömürüsüz bir dünyaya götürecek, o büyük cennet dünyasına götürecek olan kimlik hangisidir? Tek kimlik olmaz ama bir başat kimlik olur. Baş kimlik olur, başat kimlik. Burada biz neye sarılacağız? Sen eğer sadece Kürt 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 dersen sen yerin dibine girersin. Cehennemi yaşarsın. Bütün kimlikleri reddedersin. İşçi sınıfı kimliğini reddedersin o zaman. İşçi sınıfını parçalarsın. Efendim kadın olmayı parçalarsın. Sen efendim Erzurumlu olmayı parçalarsın. Erzurum'da nasıl olacak? Kürt de var, Türk de var. Tunceli'de var, Türk de var, Türk de var. Ne yapacaksın? Diyarbakır'da Kürt de var, Türk de. Sadece Türk dersen insanları boğazlarsın. İnsanlığa cehennemi getirmiş olursun. Karanlığı getirmiş olursun. Ama sen işçi sınıfı dersen, Tabii emek, sınıfsal bir tanımlama, doğru. emek dersen, efendim millet dersen, bağımsızlık dersen, seni ilerletecek olan, toplumu aydınlatacak olan ve kaynaştıracak olan budur. Ve sen buradan birleşmek midir iyi olan? Birleşmek midir? Ortak değerler uğruna birleşmek midir? Yoksa küçük farklılıkları öne çıkararak ayrılmak mıdır ilerletecek olan? İnsanlığı ileriye götürecek olan o hangisidir? Yani bugün Kürt 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 diyen, Doğru. şimdi ben Kürt kökenli bir insanım. Ben bunu da bir arada söylemiş olayım. Fakat bu etnik mesele insanlığın en gerici yanıdır. İnsanlığın en gerici yanı etnik meseledir. Dinsel tutuculuktur. Mezhepsel tutuculuktur. İnsanlığı ilerletecek olan bir ortak değerdir. Emperyalizme karşı dünyayı kana boğmak isteyen bir şey var mesela. Trump var şimdi geldi. Bütün dünyanın başına eşkıya oldu. Bütün dünya buna karşı birleşmek durumunda. Amerikan emperyalizminin haydutluğuna karşı. Böyle bir olay var insanlığın önünde, bir görev. Sen burada bu Trump'a karşı komşu ülkelerle birlikte olmak yerine Trump'ın oyununa gelir de onun bu şeyin tepesine binersen sen de cehennemi yaşayacaksın, o da cehennemi yaşayacak. Bu sadece Trump'ı memnun edecektir. Yani böyle bakmak lazım. Burada her yurttaşın şöyle oturup düşünmesi lazım. Bütün kimlikler gelip geçicidir. Bütün kimlikler eninde sonunda eriyecektir. Eninde sonunda yok olacaktır. Hani şimdi dinsel şeylerde söyleniyor işte insanlık falanca yerden bilmem nereden geldi. İşte falanca Adem'le atamızdan. Eğer böyleyse o zaman insanlığın eninde sonunda kaynaşması ve tek kimlikte buluşması gerekiyor. İnsanlık kimliğinde, emek kimliğinde, Evet. efendim kardeşlik kimliğinde, dostluk kimliğinde, yardımlaşma kimliğinde. Bunlar lazım olacak. Yoksa sen efendim şimdi HDP'li arkadaşların ağzından bir tane ben toprak ağasını eleştiren şey duymadım. Böyle bir kimlik olmaz. Evet. Kürt Kürt deyip de sen bir Kürt işçisiyle Kürt toprak ağasını bir arada tutan nedir? Nedir ortak özellikleri? Sadece ırksal bir düşmanlık. Başka bir ırktan insanlara karşı düşmanlık. Peki bu düşmanlık kimin işine yarayacaktır? Oradaki Kürt emekçisinin işine yarar mı bu? Tam tersine o düşmanlıktan o Kürt emekçisi ayaklar altında kalır. Kim buradan memnun olur? O ağalığını sürdürmek isteyen şehliğini, oradaki düzenini, saltanatını sürdürmek isteyenler o bozgundan ve birbirine insanların düşmesinden yarar görürler. Bu Kürt emekçisinin de karşı ona da zarar verir. Türk emekçisine de, Lazına da, şuna buna. Dolayısıyla demek ki neymiş? Etnik kimlik önemli değilmiş. Dinsel kimlik önemli değilmiş. Efendim ırksal kimlik önemli değilmiş. Mezhepsel kimlik önemli. Buradaki ne kimliği önemliymiş? İnsanlığı ileriye götürecek kimlikler. Atatürk o yüzden ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan herkes Türktür. Kim olduğuna, geçmişine, kökenine, milliyetine falanına filana
Neden Türk diyor? Şimdi ben bu birkaç yıldır bunun üzerinde çok duruyorum. Böyle tabii bu konuda benim önümü açan çok değerli uzmanlar, yazarlar var. Fakat benim de dikkatimi çekiyor. Şimdi Atatürk'ün Türkçülüğünün bir ırkçılık olduğunu, o dönemdeki Türkçülerin ırkçılık olduğunu düşünenlerin şunu anlaması lazım. Osmanlı döneminde Türkler neydi? Osmanlı döneminde öylesine aşağılanmışlar ki herkes tarafından, hilafet tarafından, padişahlık tarafından, o dönemin aydınları tarafından, şairi, yazarı bilmem nesi tarafından, o dönemin eşrafı tarafından, o dönemin devlet yönetimini tutan o etnik gruplar tarafından öylesine aşağılanmış ve öylesine zulüm altında yaşamışlar ki ve hor görülmüşler ki bu işin bir eninde sonunda bir tepkisi olacaktı. Türk kelimesinin bu bir gurur meselesi olması gerektiği fikri bu meşrutiyetlerde, şunlarda, bunlarda ortaya çıkması boşuna değil. Ben hatta bu Birinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet'in kurulmasına yakın ortaya çıkan bazı ırkçılar var. O ırkçıların ırkçılığını bile kısmen hoş görüyorum. Neden? Çünkü yüzyıllarca tepelenen bir millet ayağa kalkmaya çalışıyor. Ayağa kalkarken insan olmaya çalışıyor. Daha doğrusu insani haklardan, insani değerlerden diğer topluluklar gibi yararlanma hakkı olduğunu fark etmeye başlıyor. Şimdi böyle bir silkiniş içerisinde aşırılıklar olabilir. Fakat bu aşırılıkları bulunduğu koşullara göre değerlendirmek lazım. Mesela Nihal Atsız ırkçıdır, kafatasçıdır. Fakat ben onun kafatasçılığının bile tarihsel bir süreç içerisinde kısmen hoş görülebileceğini düşünüyorum. Fakat bunun Alman emperyalizmiyle işbirliği yapması, ona bilmem ne yapması falan bunlar başka şeyler. Gibi. Mesela Ziya Gökalp. Ziya Gökalp devrimci bir adam. Yusuf Akçura. Bunlar bu Türkçü insanlar. Atatürk Türkçü bir insan ama devrimci. Hatta sosyalist. Yusuf Akçura da öyle, Ziya Gökalp de öyle. Çünkü sınıfsız bir toplum özlemişler. Hilafetin Tabii olmadığı. Namık Tabii. Kemal'i de unutmayalım. Evet. Evet, tabii. Yani vatan yahut Silistre dedikten sonra zaten padişah yönetimi sürgüne gönderiyor. Yani Tabii. sadece vatan sevgisine vurgu yapıyor bu insan. Mesela Ömer Türkiye, Seyfettin tabii. Yani tabii, o Cumhuriyet aydını hangisini ele alırsanız alın en ırkçısında bile sosyalist değerler vardır. En ırkçısında. Neden? Çünkü yüzyıllar boyu ezilen bir dünyanın sesi olmaya çalışıyorlar. Bu toplumun duygularını, düşüncelerini, hayatını ifade etmeye çalışıyorlar. Bazıları yanlış ifade ediyor. Ama çünkü neden? Yalnızlar. Hepsi el yordamıyla bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Yeni bir beyin fırtınası yaşıyorlar. Herkes kısmen ne kadar görebildiyse el yordamıyla gerçeği ne kadar yakalayabilirse böyle bir süreçten geliyoruz Türkiye'de. Bu yüzden o demli bilmem neli arkadaşların o İstiklal Savaşı'ndaki Türklüğe vurgu yapmanın, Atatürk'ün ey Türk övün çalış güven gibi sözlerinin kesinlikle ırkçılık olmadığını, tam tersine bir devrimci silkiniş, bir milletin emperyalizmi, orta çağın ve sonra da emperyalizmin birlikte ezdiği bir ulusun ayağa kalkış feryadı olduğunu bilmek lazım. Onlar kesinlikle ırkçılık, bilmem necilik falan diye. Bu cehaletten kaynaklanıyor. Ne tarihi bilmek. Biraz açsa Osmanlı döneminde Türkler ne durumdaydı ki bu duruma böylesine Türk falan filan diye silkinmeye başladılar. Bu gerçekleri görecek. O zaman anlayacak ki o dönemdeki Türkçülük kesinlikle ırkçılık değilmiş. Tam tersine bütün milletin ortak menfaatini dile getiren bir devrimci silkinişmiş. Bunun içerisinde. Halbuki tam tersine o dönemde işte İdrisi Bitlisiler var. Osmanlı zulmünün tetikçisiliğini yapan yüz binlerce Anadolu halkını katleden insanlar var. Şeyh Saidler var. İngiliz emperyalizmiyle işbirliği yapanlar. Şunlar bunlar falan filan. Yani böyle baktığımız zaman karşı taraftan da ırkçı sonuçlara varmak kolay. O kadar kolay ki
Hemen tutunabilirsiniz buradan. Ama biz burada neye yaklaşacağız? Nasıl yaklaşacağız? Türk ırkçılığı da efendim sonuçta bugün baktığımız zaman gelip tamam biz açtık, Atatürk devrimi bize bunu yarattı. Bu bilinç sıçramasını sağladı ve bütün milletlerin eşit olduğunu anladık. Bütün kökenlerin gerçek kaynaşmanın emekçi kesimde olduğunu. Atatürk ne diyor? Köylü milletin efendisidir. Gerçek efendileri Evet. buluyor. Gerçek efendi Türktür demiyor. Bakın. Hı hı. Bunu şeylere sormak lazım. Atatürk hiçbir kelimesinde bu milletin efendisi Türklerdir dememiştir. Bu milletin efendisi emekçidir diyor, köylüdür. Köylü olmalıdır diyor. Bu millet emek değeri üzerinden bir silkiniş yaratmalıdır diyor. Bunu anlamak lazım. Böyle bir devrimci kehanet, böyle bir devrimci ideal dururken oradan bazı sözleri cımbızla ayıklayıp buradan ırkçılık çıkarmak büyük bir cehalet. Büyük bir cehalet. Orada o Atatürk'ün kamu kuruluşlarıyla yapmaya çalıştığı o büyük devrimci dönüşümler, büyük sosyalist girişimler, siz bunların fark edemediyseniz o zaman yazık bu millete. O Kürt halkına verebileceğiniz hiçbir şey yok sizin. Hiç zerre kadar bir şey yok. O Türk devriminin Anadolu'da lime lime halka verdiği o büyük silkinişi, halk evlerinin, köy enstitülerinin Tabii doğru. ne yapacaksınız? Yani Yani doğru. köy Bir ayrım enstitülerinin yapılmamış. Doğru. Yani Mehmet Bey, bir ayrım yapılmamış. Köy enstitüleri doğru. Büyük bir atılımdır. Ve bu köy enstitülerinin önüne feodalite dikilmiştir zaten. Feodalite tabii. engellemiştir köy enstitülerini. Yani orada Atatürkçü Cumhuriyet bir ayrım yapmamıştır. Herkese eğitim, herkese fırsat eşitliği getirmiştir. İşte kadın erkek eşitliği getirmiştir. Yani bu Kürt kadın okumasın, Türk kadın okusun diye bir şey yok. Herkese eşit hakları getiriyor veya seçilme hakkı bölgeseldir. Her bölgeden insan bugün Cumhuriyet döneminde eşit olarak temsil hakkı bulmuştur. Yani Cumhuriyet döneminden günümüze kadar bulunduğu bölgeden seçilmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir ayrım yok. Bir de tek bir ırka dair bir ayrım yok. Yani söylediğiniz gibi çok etnik kökenden insan var Türkiye'de. Yani bunların hiçbirisi üzerine gidilmiyor ama bir bölgesel, orada söylediğiniz şey çok önemli. Petrol savaşı var, yeraltı kaynakları savaşı var. Aslında hedef bu ama işte buraları kaşıyorlar. Yoksa hakikaten hiç kimse etrafımızda, komşularımızla, şehrimizde bir savaş halinde değiliz. Böyle bir şey yok. Hiç kimse kimsenin etnik kökeni yüzünden hareket etmiyor. Bizim çok arkadaşlarımız var. Herkes birbiriyle kaynaşmış. Bunlar konuşulmuyor bile Türkiye'de yani. Bunları siyasi olarak kaşıyorlar. Şimdi Mehmet Bey, ben son olarak gene meclise gelmek istiyorum. Evet. Amaç anayasa değişikliği, biliyorsunuz. Yani hedef bu aslında. Bu anayasa değişikliği sizce yapılabilir mi? Bu komisyon bunu ısıtmak için mi getirildi? Yani komisyon asıl amacı bu mu? Ve bunun sonrasında ne olacak? Yani meclisteki aritmetik söz konusu olduğu zaman bir erken seçim mi olur? Rejim yeniden değişir mi? Bu sorular var kafada. Ne diyorsunuz bunlara? Yani böyle bir niyet olduğu görülüyor zaten, çok açık. Yani AKP epeydir bir anayasa zorlaması yapıyor çeşitli şekillerde. Şimdi yanına MHP gibi bir ortak da buldu. AKP'nin söylediği her sözü ondan fazla sarılan, onun arzusundan daha fazla sarılan bir ortak ne yazık ki. Fakat toplumun böyle bir ihtiyacı yok. Türkiye'de bir anayasa değişikliği ihtiyacı yok. Hatta Türkiye'de uygulanmayan bir anayasayı rafa atmak, çöpe atmak gibi bir uygulama var. Şimdi Doğru. Türkiye'de parlamenter sistem varken siz bunu kaldırıyorsunuz. Yerine tek adamın olduğu bir düzen getiriyorsunuz. Bu bir anayasal değişikliğidir. Ve bir gerici gitmektir. Zorbalıktır. Tarihi geriye çevirmektir. Yani böyle bir süreçte yeniden bir anayasa değişikliği zorlamak hayırlı bir iş değil. Sizin getirdiğiniz bu yeni düzen toplumu en az bir 50 yıl geriye götürdü. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi krallık demek. Yani bunu artık herkes biliyor, gördü. Tek adamın toplumun bütün her alandaki hayatına dair
tek başına karar verebileceği bir şey. Parlamentosuz, işte sadece zaman zaman ihtiyaç duyulan bir şey. Bu parlamentodan anayasa değişikliği yapmak toplumun DNA'sıyla oynamaya kalkmak demektir. Zaten de niyet bu. Toplumun DNA'sı, çimentoları çözülmeye çalışılıyor. Anayasayla da bunu taçlandırmak, bu yapılan değişiklikleri bir şeye getirmek, yazıya geçirmek istiyorlar. Yani diğer partilerin kim buna niyet ediyorsa, ki bu anayasa değişikliği bir Amerikancı darbenin toplumu çözmeye çalışan, şu açılım meselesiyle de çözmeye çalışan. Şimdi anayasa değişikliği aslında 1980'de itibaren partilerin programlarına girdi. Bakın şeyden itibaren 1980'den sonra kurulan partilerin hepsinin programında şu yazar. Hepsi demeyelim de büyük bir çoğunluğunun. Ben yani çoğunu inceledim. Bunları yazmıştım da zaman zaman bir kitap hazırlığı içerisinde de toparladım. ANAP'tan başlayarak ANAP, Doğru Yol Partisi, DSP, MHP, bugün AKP, efendim CHP'nin uzunca bir dönemi, 80 sonrasındaki CHP'yi söylüyorum. Hı hı. Saadet Partisi gibi partiler programlarına aynen şunu yazdılar. Dediler ki devlet ekonomiden ve toplumsal hayattan çekilecek. Amaçlarına yazdılar. Bizim amacımız bu. Nerede olacakmış? Sadece adalet, iç işleri, dış işleri ve güvenlik alanında yetkili olacakmış. Onun dışındaki bütün alanlardaki, her alandaki yetkisini ve olanaklarını özel idarelerine ve belediyelere devredecekmiş. Bu partilerin tamamına yakınının programında Ayça Hanım bu yazılıdır. Bazıları 2010'lardan itibaren yani 80'de aşağı yukarı bir 30 yıl boyunca bu programın çok ateşli savunuculuğunu yaptılar. Bazıları 2010'lardan itibaren toplumdaki bu uyanış artınca programlarında küçük değişiklikler yaptılar. Ama 80 sonrasındaki programları bulabilirsiniz. İnternette o partilerin arşivlerinde bulabilirsiniz. İzleyicilerden de rica ediyorum bu konuyu araştırsınlar. Hepsinde bunu görecekler. Hepsinde eş zamanlı olarak parti Evet. programlarına bunu yazdılar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani şimdi bu partilerin mesela Doğru Yol Partisi, SHP, sadece ben aklıma ilk anda gelenleri söyledim ama 12 Eylül öncesinde de varlığı olan partilerle kıyasladığımız zaman mesela MHP 12 Eylül öncesinde de var olan partidir. 12 Eylül öncesindeki programına baktığınız zaman merkezi devleti savunan, kısmen de halkçı, milliyetçi, varsa böyle devletçi bir şeyi vardır programı. Ama 80'den sonraki parti programına baktığınız zaman devletin her alandan çekilmesini savunur. Bu söylediğim alanlar dışında. Adalet, iç işleri, dış işleri ve savunma, milli güvenlik. Bunun dışındaki her alandan çekilecekmiş. Yani tam anlamıyla bir PKK programı. Bu PKK programı yani bir Amerikan programı. Amerikan programı. Bugün yapılmak istenen anayasanın programı o partilerin programındaydı. Şimdi bunu artık nasıl dillendirecekler düşündükleri programa bu ayrı bir konu. Ama programın esası bu olacaktır. Devlet küçültülecek, görev ve ademi merkeziyet olacak. Yerel yönetimlere büyük olanaklar verilecek. Bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, büyükşehir belediyelerinin kurulması, petrol yasasında, maden yasasında bir sürü yasada yapılan değişiklikler vesaire vesaire. Bu 2003 yılında bir büyük operasyon yaşadı Türkiye. Benim bu söylediğim plan 2003 yılında kanun tasarısı olarak meclise geldi. AKP'nin kapsamlı. Yerel yönetimlere özellik olarak değil mi? Onu mu diyorsunuz? Evet. O da vardı içinde.
5 ayrı yasa tasarısı olarak meclise geldi. Fakat o dönemde çok büyük mitingler, eylemler oldu ve bu göze alamadılar. Türk İş bu eylemlere önderlik etti. Bu tasarıyı geri çekmek ve rafa kaldırmak zorunda kaldılar ama parti programlarında duruyor. Orta vadeli programlarda duruyor hükümetle, AKP hükümetinin. ANAP'ın programında duruyor. Doğru Yol Partisi'nin programında duruyor. Saadet Partisi'nin programında duruyor. CHP sık sık program değiştiriyor. En çok program değiştiren partidir. Ama 80 sonrasındaki hallerine baktığımız zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti, diğer partiler ve CHP bu partilerin programında duruyor. MHP de duruyor idi. Eğer bugünlerde değişiklik yapıldıysa bu son birkaç yıldır takip edemedim. Şimdi böyle bir 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye sadece ekonomide bir özelleştirme falan yaşama, Türkiye'nin genleri kökünden silkelenmeye çalışıldı. Emperyalizmin Türkiye'nin ulus devletini dağıtma planı bütün partilerin programına yedirildi. Bütün partilerin, birkaç parti hariç. Onlar da sosyalist partiler veya işte devrimci partiler falan, henüz büyük olmayan partiler. Kabul etmezdi onlar zaten bu şeyi dayatmayı ama fakat büyük partiler ve iktidara gelme şansı bulunan bütün partilerin programına bunu yedirdiler. Parti programlarına girdi. Hükümete gelmiş olduklarında hükümetlerin programı oldu bu. Şimdi düşünülen, yani buradan bunu çok konuşma fırsatı olmadı daha önce başka yerlerde de, fakat burada söylemiş olayım. Bugün anayasa değişikliği denilen şey 80'den sonra parti programlarına yedirilen o büyük projenin çeşitli versiyonlarla süslenmiş, cilalanmış yeni hali olacaktır. Ademi merkeziyetçi bir topluluk, Türkiye'nin ulus devletinin dağıtılması, devletin küçültülmesi ve Türkiye'nin etnik olarak da parçalanmaya hazır o hale getirilmiş, o konuda olgunlaştırılmış bir yapıya kavuşturulması. Türkiye birdenbire parçalanamaz. Bu kolay bir iş değildir. Bunu farkındalar. Bu yüzden bunu bir zaman içerisinde bir evrim meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu yüzdendir bu komisyonlar, bilmem neler falanlar, gitmeler gelmeler, APO'nun akil adam sayılıp topluma kabul ettirilmeye çalışılması, bu yüzden başka planlar falan. Yani özeti bu anayasa değişikliği denilen olay bir Amerikan planıdır. Amerika'nın Türkiye için planladığı olaydır. Bu İsrail'in bölge planlarıyla çakışmaktadır. Özeti şu: Türkiye parçalanacak. Atatürk'ün kurduğu ulus devlet, Cumhuriyet Devleti yok edilecek. Yerine Amerika'nın emperyalizmin güdümünde küçük parçalara ayrılmış parçacıklar olacak ve burada İsrail cirit atacak ve Amerika bu parçaladığı ülkelerdeki egemenliği üzerinden bunları askeri üs olarak kullanıp Asya'ya, Çin'e, İran'a, Rusya'ya saldıracak. Asıl hedefler oralar zaten. Ama buraları yapmak için Türkiye stratejik bir yerde, Türkiye'yi ele geçirmesi ve parçalaması onun için olmazsa olmaz. Bu yüzden o bölgemizdeki yığınak, bu kadar çevremizdeki askeri üs, buralardaki filmler, fırıldak çevirmeler, bilmem neler, hepsi bu yüzden. Ama asıl hedef tabii Rusya, İran ve Çin'dir. Amerika için nihai hedef odur. Ama oraya varabilmek için Türkiye onun için en büyük hedeftir. Bu yüzden buraya bu kadar bu yığınak yapmaları, NATO için bilmem ne. Şimdi önümüzdeki sene NATO toplantısını burada yapacaklar. Bu çok şer bir olaydır. Çok şer bir olaydır. Türkiye'nin Amerikan planlarına daha böyle gözü kara sürüklenmesini zorlayacak, teşvik edecek rüzgarları geliştirmeye çalışıyorlar. Bu toplantının buraya alınmasının amacı budur. Bütün milletin buna karşı tavır alması gerekiyor. Türkiye NATO'nun oyuncağı değil. Buralar öyle Amerika'nın gelip de cirit atacağı bilmem neler değil. Bir vatanseverlik sınavından geçiyor Türkiye. Sadece ulus devletini korumak değil, aynı zamanda bütünlüğünü vesaireyi korumak için. Diyelim. Doğru. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye bir sınavdan geçiyor. Doğru söylediniz. Umuyoruz bu sınavı atlatırız, iyi not alırız diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konu. Evet. Bir cümleyle şöyle diyebiliriz ama yani
Ben bir Türkiye'nin devrimcisi, sosyalisti, Atatürk devrimcisi olarak şu konuda içim rahat. İyi ki Türkiye bir cumhuriyet devrimini yaşamış. Yani şimdi dönüp geriye baktığım zaman tekrar baktığımda her seferinde bunu görüyorum. İyi ki Türkiye bir cumhuriyet devrimini, Atatürk devrimini yaşamış ve buradan bize fark edemediğimiz, bugün yeni fark ettiğimiz o kadar büyük miraslar kalmış ki düşünce alanında, efendim ideolojik olarak, Evet. günlük hayatımıza dair meselelere karşı nasıl bir refleks göstereceğimize dair bir beyin sıçraması bakımından, her bakımdan Atatürk devrimi toplumun sadece ekonomik ve siyasi bakımdan gelişmesini sağlamadı. Bir beyin sıçraması, bir düşünce sıçraması da yarattı. Bu herkese ulaştı. Herkese ulaştı. Bu herkesin kafasında şu ya da bu ölçüde vardır. Türk milleti esasında %95'inden fazlası vatanseverdir, bağımsızlıkçıdır, Atatürkçüdür. %95 demem küçüm şey değildir. Öyle rastgele söylenmiş bir şey değil. Bu gerçek şey de böyledir. Bu yüzden ben milletime ve güveniyorum. İşçi sınıfımız bu konuda büyük tecrübelere sahip. Şu günlerde biraz durgunluk yaşıyor. Bunun başka sebepleri var tabii. Ama Türk milletinin tarihsel bir Atatürk'ten gelen bir cumhuriyet birikimi var ve Türkiye'de Cumhuriyet devriminin yarattığı bir işçi sınıfı var. Bu çok Doğru. önemli. Türkiye'nin işçi sınıfının farkı Cumhuriyet devrimleriyle beslenerek gelmesidir. Doğru. Bu Evet. bu da işçi sınıfımıza çok büyük bir zenginlik ve büyük bir devrimci bilinç kazandırmıştır. Bunu tek tek insanlar ölçüsünde belki fark edemezsiniz ama bir araya geldiklerinde bu bilinç o kadar çok belli oluyor ki. Hı hı. Yani bu iki şey yürekleri ferahlatıyor. Doğru. Güveniyoruz geleceğe. Evet. Ya umuyorum. Hakikaten ben işçi sınıfından ben de umutluyum. Çünkü insanlar bir araya geldikleri zaman bunları hep konuşuyorlar. Evet, Cumhuriyete ben sahip çıkacağına inanıyorum. Herkesin sahip çıkacağına inanıyorum. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, Saygılar. sağ olun Mehmet Herkese Bey. selamlar.